Eşi benzeri olmayan, dünyanın 7 arkasından biri olan Kadim Babil şehrinin hüzünlü hikayesinden bahsedeceğiz. Milattan önce 2. yüzyılda yaşayan Yunan şairi Antiper, antik dünyanın 7 arkasını sıraladığında Babil'i de listeye almıştı. Bugünkü Irak sınırları içinde Dicle ve Fırat nehirlerinin arasında yer alan Babil, 6. yüzyılda Kral II. Nebukadnezar tarafından yeniden inşa edilmiş, mavi kırmızı, sarı renkli ve sırlı tuğlalarla kullanılmıştı. Herodot'un yazdıklarından eski ayete kadar birçok antik metinde şehrin görkemli tapınak ve saraylarından söz edilmiştir. En canlı olduğu zamanlarda kentin nüfusu 200 bini bulmuş, dünyanın en büyük şehri haline gelmişti. Bu ihtişamlı kente ilk girişte kullanılan İştar Kapısı da bir o kadar görkemliydi. Milattan önce 575'te çiğni mavisi ve deniz yeşili sırlanmış tuğlalardan yapılan kapıda 575 ejderha ve boğa resmi bulunuyordu. 1899'da Alman arkeologlar kazıya başladığında yaklaşık 2500 yıllık kent, kapısı da dahil neredeyse bütün görkemiyle duruyordu. Kentte asıl bekleyen tehlike bir asır sonra baş gösterecekti. Kazılarda Babil'in görkeminin asıl sembolü olarak görülen İşler Kapısı'na 1902'de ulaşıldı. Bu kapı kentin değişik dönemlerinde inşa edilen 8 kapısından biriydi. 12 metre yükseklikteki duvarların da büyük bir kısmı hala ayaktaydı. Birinci Dünya Savaşı çıktığında kazıya ara verildi. 4 yıl sonra savaş sona erdiğinde Almanya'nın müttefiki ve o toprakların hakimi Osmanlı İmparatorluğu da yıkılmıştı. Almanlar oraları işgal eden İngilizlerle anlaşarak İşler Kapısı da dahil bazı kalıntıları Berlin'e taşıdı. 1920'lerde sergilenen kısmı kapının tümü olmasa da Antik Babil'in kalıntıları binlerce yıl sonra gün ışığına çıkmış oluyordu. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından büyük bir kazı daha yapıldı. Bu kazıyı İtalyan arkeologlar yapıyordu. 1979'da Saddam Hüseyin iktidara geldi. 1980'lerde İştar Kapısı'nın olduğu yerde kopyaları yapıldı. Saddam Hüseyin'in kendisine Fenike kenti Sidon'u yıkan, Mısır ordularını yenilgiye uğratan Babil kralı Nebukadnezar ile özdeşleştiriyordu. Nebukadnezar'ın askerleri yeni topraklara girdiklerinde oradaki halkı köleleştirip zenginlerini yağmalıyordu. İşte Babil bu şekilde inşa edilmişti. Karısı için Babil'in ünlü asma bahçelerini yaptırdı. Tıpkı antik Babil gibi bir gün Saddam Hüseyin'in Irak'da çöktüğünde tarihi eserleri koruması sorunu gündeme geldi. 2004'te Amerikan ve Polonya askerleri antik kentin bulunduğu kazı alanını askeri üs haline getirmişti. Britanya Müzesi'nin yaptığı bir çalışmada bölgenin üs yapılması sonucu oluşan hasarın boyutlarının büyük olduğu tespit edildi. Bu tarihi alanın geleceği ve nasıl korunacağı bugün hala bilinmiyor. Fakat İşler Kapısı'nın en büyük kısmı Berlin'deki Pergamon Müzesi'nde sergilenmeye devam ediyor. Orta Doğu topraklarından kaçırılan tarih, bizi geri dönemeyeceğimiz mahkumiyetlere itiyor. Bizi izlemeye devam edin. Hoşça kalın.